Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte kraliyet yıldızlarını yorumlayacağız ve ünlülerin haritası üzerinden bu yorumlamayı yapacağız. Ve eğer sizde kraliyet yıldızları varsa nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Neler sizi zirveye çıkarır, neler sizi yerle bir eder gerçek anlamda? Bundan bahsedeceğim. Öyleyse hızlı bir şekilde giriş yapalım, başlayalım. İlk olarak ben Aldebaran kraliyet yıldızıyla başlamak istiyorum. Ona boğanın gözü de derler. Gerçek anlamda Aldebaran ticaret yıldızı aslında. Gerçekten ticarette güçlü olan isimlerde, medyada güçlü olan isimlerde gördüğümüz bir sabit yıldız. Ve gerçekten ünlenme, güç toplama, özellikle bu alanlarda bahsettiğim sosyal medya, ticaret, bu gibi alanlarda öne çıkmayla alakalı çok büyük bir güç veriyor. Peki hangi ismi seçtik bunun için? Medyanın patronu olan Acun Ilıcalı ve Instagram'ın kurucusu olan Mark Zuckerberg. Gerçekten bu iki isim bence bunun için en güzel örnek. Aslında Acun Ilıcalı için net bir şekilde bu yıldızın aktif olup olmadığını bilmiyorum. Doğum saati net olmadığı için. Gerçekten Merkür ile kavuşumda mı, etkisinde mi? Çok ufak bir şekilde veya belki MC noktasıyla ascendant ile kavuşum yapıyordur ama bence bu yıldızı anlatmak için en güzel örneklerden biri Acun Ilıcalı olacak. Çünkü kendisi dediğim gibi medyanın patronu ve bu yıldızın en güzel temsilcilerinden biri olabileceğini düşünüyorum. Aslında Acun'da Antares kraliyet yıldızı var. Hani o bitip tükenmek bilmeyen enerjisi Mars ile Antares'in kavuşum yapmasından geliyor. Peki bunun yan etkisi ne? Yan etkisi ne biliyor musunuz? Bu yıldızın talep ettiği bir şey var. Dürüstlük. Dürüst olmanız. Gerçekten eğer bir insanın haritasında aktifse ve bu insan dürüst değilse, özellikle birilerinin hakkını yiyorsa, o hızlıca çıkardığı zirveden hızlıca indirebilir veya bizim hiç bilmediğimiz bedeller de ödetebilir. Gerçekten bu yıldız haritada aktif olan isimlerde özellikle diline dikkat etmesi gerekiyor. En büyük hediyesi diliyken, yani konuşmaları ve aynı zamanda bir şekilde televizyon önünde olup sosyal medyada güç kazandırırken diğer taraftan en büyük düşman da dili olabilir. Peki geçiyoruz diğer kraliyet yıldızına, Regulus'e arkadaşlar. Regulus kraliyet yıldızı Aslan burcunun kalbi derler. 29 derece Aslan'da aktive olur ve gerçekten bence kraliyet yıldızları içerisinde en farklısı, en böyle gördüğüm zaman böyle bir tuhaf hissettiren bir yıldız aslında. Çünkü bugüne kadar yorumladığım birçok isimde de ben bu yıldızı görmedim aslında. Ve aynı zamanda danışmanlıklarımda da çok nadiren rastladığım bir sabit yıldız ve rastladığım zaman da o haritaya bir ekstra yoğunlaşırım. Çünkü orada bir başka bir şey vardır çünkü. Bu yıldız bu insanda bir asalet olduğunu, bir asillik olduğunu gösterir. Bunun yanında da şimdi kimde var? Öncelikle bundan bahsedeyim. Sezen Aksu'da var. Venüs ile kavuşum yapıyor. Donald Trump'da var aynı zamanda. Şimdi Donald Trump bunu liderlik ve güç olarak kullanıyor aslında. Çok güçlü bir lider, gerçek anlamda çok güçlü bir yönetici. Bu aslında o şekilde kullanırken Sezen Aksu'nun Venüs ile kavuşum yapması, Sezen Aksu yıllarca aşk acısından yazdığı bestelerle bizi gerçekten kendine hayran bıraktı. Aynı zamanda star ama mega star. Gerçek anlamda yani Regulus böyledir. Yani öylesine bir star değil, mega star. Böyle çalıştırır gerçek anlamda. Ve Sezen Aksu'nda da bunu görüyoruz. Besteleriyle de bizi etkilemeye devam ediyor. Şimdi Regulus'un yan etkisi ne derseniz, Regulus gerçek anlamda o gücü siz kötü amaçlar için kullanırsanız, bu gücü intikam için, öc almak için kullanırlarsa ve kibirli taraflarını aktif ederlerse, işte o zaman gerçekten işler tersine dönebilir gerçek anlamda. Bu arada kraliyet yıldızı herkesin haritasında olmaz. Yani bunu başta söylemem gerekiyordu ama kraliyet yıldızı herkesin haritasında olmaz. Gerçekten spesifik derecelerde aktif olan bir sabit yıldızdır. Yani 4 kraliyet yıldızı var zaten. Antares, Regulus, Aldebaran ve Fomalhaut. Bu sabit yıldızlar herkeste aktif olmaz. Olan isimlerin ise, yani haritasında aktif olan isimlerin ise hayattaki misyonun daha büyük olduğunun habercisidir. Gerçekten bu isimler daha büyük bir şeyi başarmak için dünyaya gelmişlerdir ve görevleri daha büyüktür aslında. Ondan dolayı güçleri de daha fazladır. Ama aynı zamanda bedel de
vardır. Yani burada bir hediye varsa, bir güç varsa bir bedel de var. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Sadece bu sabit yıldızlar sizin haritanızda aktifse daha dikkatli ve daha doğru yönetmeniz için, sizin için de bir yönlendirme olması için de bir video çekmek istedim. Şimdi devam ediyoruz. Antares kraliyet yıldızıyla. Antares akrebin gözü derler buna. Gerçekten yay burcunda ama bir akrep enerjisi taşıyan bir yay aslında. Gerçekten çok güçlü bir sabit yıldız ve özellikle ben burada kimi seçtim arkadaşlar? Afra Saraçoğlu. Çünkü ben kendisinin haritasını yorumlarken de kendisi için Hollywood'a giden yol demiştim. Neden? Çünkü Antares güneşiyle kavuşum yapıyor. Ona yurt dışının kapılarını ardına kadar açıyor diyebilirim. Gerçekten de Afra için şunu söyleyebilirim. Bu ünlenmenin bitmeyeceğini ve kesinlikle artarak, üstüne koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Hande'de de yanlış hatırlamıyorsam bu kraliyet yıldızı aktifti. Aynı şekilde Afra'da da aktif. Onlar için yurt dışının kapıları daha kolaylıkla açılacaktır ve aslında burada Afra'nın güneşiyle kavuşum yapmasından dolayı ona ünlenme konularında daha büyük bir destek veriyor. Yani aslında güneşin temsil ettiği konular zaten ünlenme, parlama, oyunculuk, yaratıcılık ve Antares burada o isme daha büyük bir güç veriyor bunun için. Aslında oyunculuğunu da, yaratıcılığını da, ünlenme potansiyelini de daha güçlü bir şekilde ortaya koymak için enteresan bir enerji veriyor ve aslında Afra'nın gözlerinde bile ben o enerjiyi alıyorum. Yani kızın gözleri bile öyle böyle bakmıyor arkadaşlar. Yani gerçekten ben yükseğe gideceğim, tepeye gideceğim der gibi bakıyor. O yüzden de ben burada Afra'yı paylaşmak istedim. Şimdi peki Antares'in yan etkileri nedir? Yani gölge yanları nedir aslında? Antares arkadaşlar yay burcunda görüyorsunuz ve eğer abartılırsa kişi kendini abartırsa, kendini bir şey zannedersen, derler ya kendini bir şey zannetme. Gerçekten bu kişi, yani bu sabit yıldıza sahip olan isimler kendini bir şey zannederse işte o zaman yükseldikleri yerden ağır darbeler alarak düşebilirler. Çünkü burada ego çok dikkatli kontrol edilmeli. Genel olarak bütün sabit yıldızlar için şunu söyleyebilirim ki kibri yönetemezlerse gerçekten ağır darbe yiyebilirler. Şimdi geçiyoruz diğer bir sabit yıldıza, Formalhaut'a. İşte en mistik yıldızlardan biri Formalhaut. Balığın ağzı derler ona. Ve neden mistik diyorum arkadaşlar? Çünkü balık burcunun sabit yıldızı. Peki kimde aktif? Aslında aktif olan işte Elvis Presley vesaire bunlarda da aktif ama ben burada Mert Ramazan Demir'i seçtim. Çünkü ben ilk başlarda özellikle Yalı Çapkını yeni başlamışken çok dikkat çekiyordu, çok beğeniliyordu. Ve ben dikkatimi çekti. Dedim yani ne bileyim ne var ki neden bu kadar beğenildi yani bu çocuk falan diye düşündüm. Gerçekten de haritasında bu kavuşumu gördükten sonra özellikle de Formalhaut'un Mars'ıyla kavuşum yaptığını gördükten sonra dedim tamam. Çünkü arkadaşlar özellikle bir erkek haritasında Mars'ıyla kavuşum yaptığı için de onun dış görünüşüne çok başka bir hava veriyor. Ona büyüleyici bir karizma veriyor. Ona gerçekten böyle dersin ya yakışıklı ama yakışıklı işte adını koyamazsın ya işte bu bir auradır, bu bir havadır ya. Burada Formalhaut etkisi aslında burada balığın etkisini, Neptün'ün etkisini biz genelde görürüz o zamanlarda. Ve ben burada Mert'te gerçekten de burada bu yıldızın etkisini görüyorum. Bu ona evet yan etkileri yani gölge yanlarında gerçekten işte bağımlılıklardan uzak durması gerekiyor. Hayal kurduğu zaman daha gerçekçi olması gerekiyor. Biraz daha hayatı gerçekçi yanlarıyla yaşaması gerekiyor aslında. Biraz zorlayıcı da bir yıldızdır. Çünkü aslında diğerlerine nazaran balık burcunda olduğu için gölge yanları daha bağımlılıklar, daha hayal dünyasında olma tarafları da vardır. Sezgileri çok yüksektir. Yani çok yüksek sezgiler verir. Özellikle haritasında aktif olan isimler için gerçekten çok güçlü bir altıncı his,
öngörü yeteneği vesaire verdiğini gördüm. Bu yıldız gerçek anlamda hayallerini gerçeğe dönüştürme, özellikle de ne derler ona, manifest yeteneği verir arkadaşlar. Gerçekten hayallerini gerçeğe dönüştürmek için inanılmaz bir güç verir. O yüzden de zihinlerinde kurdukları hayalleri harekete geçirerek gerçekleştirmek gerçekten bulunmaz bir nimet diyebilirim bu isimler için. Evet, video bu şekildeydi. Eğer benden bu tarzda videolar görmeyi istiyorsanız aşağıda belirtmeyi unutmayın lütfen ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.